Selamlar. Bu videoda ıslak keçe yöntemiyle yünden parmaksız eldiven yapacağım. Eldiven kalıbını çıkaracağım. Eldivenin bitmesi gereken yeri işaretliyorum. Hem 4 parmak üzerinden hem de baş parmak üzerinden. Kıvrımlı bölgeleri düz bir hale getiriyorum. Böylece kalıbı çıkarmam daha kolay olacak. El, parmak ve bilek genişliğini kalıba yansıtmam gerekiyor. 4 parmağımın çevresini ikiye bölüyorum. Sonra kağıt üzerindeki 4 parmak ölçüsünü buluyorum ve ikisi arasındaki farkı belirliyorum. 1,5 santimetreyi sağa ve sola eşit miktarda paylaştırıyorum. El ve bilek kalınlığını kalıba yansıtmazsak yapacağımız eldiven maalesef dar olacaktır. Aynı işlemi baş parmak için de yapıyorum. Parmağın çevresini ikiye bölüyorum. Sonra kağıt üzerindeki baş parmak genişliğini buluyorum. Aradaki farkı parmağın sadece sağ tarafına yansıtmam gerekiyor. Çünkü sol tarafına da yansıtsam buradaki açı daralacak ve yün döşemem zorlaşacak. O yüzden 1 santimetre farkı sadece alt tarafa uyguladım. Eldivenin bittiği yerden bilek genişliğini belirledim. Sonra kağıt üzerindeki bilek genişliğini buldum. Aradaki farkı belirledikten sonra ikiye böldüm. Bileğin sağından ve solundan 2,5 santimetre dışarıya doğru işaretledim. Sonra bütün noktaları birleştirerek yeni bir hat belirledim. Yün keçeleşirken küçülür. Küçülme oranında bu kalıbı büyütmem gerekiyor. Ben kalıbı %33 oranında büyüteceğim. Yani ölçülerimi 1,5'la çarpacağım. Önce elin merkezini belirlemem gerekiyor. Ortadaki dikdörtgenin orta noktasını buluyorum. Sonra bu orta noktadan her yöne çizgiler çiziyorum. Küçülme yüzdesini ya da çekme faktörünü etkileyen çok fazla değişken var. O nedenle lütfen küçülme yüzdesini önceden bir numune yaparak belirleyin ve projenize ondan sonra uygulayın. Çekme faktörü ya da küçülme yüzdesi nasıl hesaplanır bilmek istiyorsanız bununla ilgili bir videom var. Link ile ekleyeceğim. Merkezden dışarıya doğru çok sayıda çizgi çekiyorum. Bu çizgilerin sayısı ne kadar fazla olursa kalıbı o kadar doğru bir şekilde büyütebilirim. Kıvrımlı bölgeleri çok daha doğru bir şekilde oluşturabilirim. Şimdi merkezle bu iki nokta arasındaki mesafeyi ölçtüm. Çekme faktörüyle çarptım. Bulduğum sonucu merkezden bu hat doğrultusunda yukarıya doğru uzatıyorum ve işaretliyorum. Aynı işlemi yandaki nokta için de yapıyorum ve yeni bulduğum sonucu aynı doğrultuda yukarı taşıyorum. Noktaları birleştirip kalıbın son halini oluşturuyorum. Çekme faktörü olarak ben 1,5 kullanmıştım. O yüzden şu anki kalıbım bu boyutta. Ama daha küçük bir çekme faktörü kullansaydım o zaman daha küçük olacaktı bu kırmızı hat. Laminat parke altı döşeme naylonu kullanıyorum. Bunun üzerine kalıbımı çiziyorum. Diğer eli oluşturmak için kalıbı ters çevirmem yeterli. Parmak ucu ve baş parmak ucuna ekstra uzunluk çiziyorum. Çünkü burada yünü döşemem ve çevirmem daha kolay oluyor. Eldivenin bilek bölgesine yünü yatay yerleştiriyorum. Böylece kestiğimde orası volanlı olmayacak. Daha düz, daha sağlam duracak. Eldivenin gövde kısmında ise balık sırtı yün döşeme yöntemi kullanıyorum. Yünü balık sırtı döşeme yöntemiyle serdiğimde yün lifleri birbirine çapraz yerleşmiş oluyor. Böylece daha homojen, tek kat ve esnek bir keçe elde etmiş oluyorum. O nedenle bu yöntemi tercih ettim.
Esneme yapmaması için parmak uçlarına denk gelen yerlere de yünü yatay olarak yerleştirdim. Bu aşamada ıslatmak için sıvı sabun eklenmiş su kullanıyorum. Basınçlı sprey şişesi işimi oldukça kolaylaştırıyor. Yünü tamamen ıslatıp bastırıyorum. Hava kabarcıklarını çıkarıyorum. Daha sonra kenarlarını düzeltiyorum ve ters çevirip aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Kıvrımlı bölgelerde yünü katlarken gerdirme yapabiliyor. Orada minik çentikler atmak yünü kalıba daha doğru bir şekilde yerleştirmeyi sağlar. Eğer çektiğimde yün biraz esniyorsa orada kesmeme gerek yok diye düşünüyorum. Direkt şablon üzerine yünü çekerek katlıyorum. Yüzeye tensel yerleştireceğim. Tensel lifleri bitkisel kaynaklı liflerdir. İpek gibidir. Oldukça parlak ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Yüzeye de hoş bir ışıltı katar. Aynı zamanda keçe yüzeyini güçlendirir. Keçenin sürtünmeyle oluşan o pürüzlü yapısını, tiftiklenmesini de önler ve yumuşaklık katar keçeye. O yüzden hem dekoratif hem de yapısal anlamda keçeye büyük bir katkı sağlar. Pinç test yapacağım. Tutup yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi lifler yukarıya doğru geliyor. Henüz çok gevşek. O yüzden ovmaya devam etmem gerekiyor. Eğer kalıbı bu aşamada çıkarırsam iki yüzey birbirine yapışır ve eldiven oluşmaz. Bir süre daha ovdum ve yeniden bir pinç test yapmak istiyorum. Bir tutam çektim yukarı doğru. İlki kadar gelmiyor ama hala istediğim sıkılıkta değil. O yüzden ovmaya devam ediyorum. Çok fazla sabun ve su keçeleşmeyi yavaşlatır. O yüzden fazla suyu almak burada önemli. Yüzeye uyguladığım basınçla birlikte lifler birbirine yaklaşıyor ve yün lifleri kinetlendikçe keçe oluşmaya başlıyor. Bu basıncı uygulamanın yollarından bir tanesi zımpara makinesi, diğeri elle ovmak. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde parçayı silkelemek, sallamak. Bunların her biri yün liflerinin birbirine yaklaşmasını sağlar. Evet, şimdi bakacağım tekrardan pinç test yapacağım. Ama yüzeydeki bu portakal kabuğu görüntü işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Bakın tutup çekiyorum. Artık lifler yukarı gelmiyor. Keçenin kendisi yukarıya doğru hareket ediyor. Artık içerideki kalıbı çıkarma vaktinin geldiğini bu şekilde anlıyorum.
Şimdi basıncı biraz daha artırarak keçenin küçülmesini sağlamam gerekiyor. Keçeleştirmeyi hızlandıran faktörlerden bir tanesi de sıcaklıktır. Ilık suda eldiveni bekleterek ısıttım. Daha sonra zeytinyağlı kalıp sabunla iyice sabunlayarak ovdum. Buradaki basıncı biraz daha artırdığımı söylemek istiyorum. Ne kadar yoğun bir şekilde yoğurursak küçülme o oranda fazla olur. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Ne kadar çok ovarsak da yüzeye eklediğimiz tenseller o kadar dibe çekiliyor ve görünürlüğü azalıyor. O nedenle basıncın şiddeti de yeteri kadar olmalı. Minik bir deneme yaptım. Enden ve boydan küçülmesi gerektiğine karar verdim. Şimdi eldiveni ikiye bölüp her bir parçada tek tek ovma işlemi yapacağım. Küçülmesini istediğim yön neresi ise o yönde daha çok yuvarlama hareketi yaparak keçenin küçülmesini sağlayacağım. Eldivenleri ılık suda ve soğuk suda iyice durulayarak sabunundan arındırdım. Daha sonra bir havlunun arasında nemini aldıktan sonra son şeklini vermeye çalıştım. Kat izlerini gidermek için bir makasla o izlerin üzerinden geçtim. Buna soğuk ütüleme de diyebiliriz. Nemliyken buharlı ütüyle ütüledim ve sonra kurumaya bıraktım. Ve eldivenlerin son hali. Bu projede toplam 30 gram yün kullandım. Eldivenlerin yönü yok. Altı ve üstü aynı parlaklıkta ve desende. Yüzeydeki tensel ışıltıları ışıkta çok güzel parlıyor. Dokusu çok yumuşak. Ele oturması güzel. Kalıp fena değil yani. Ve şunu söylemek istiyorum. Balık sırtı yün döşeme tekniğinin özelliği keçesinin birazcık esnek olması. Bakın eldiveni çektiğimde verev ve dikine çektiğimde esnek bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Ki ben yoğun bir sert bir keçeleme yapmama rağmen bu yumuşaklıkta ve esneklikte oldu keçe. Eğer çekme faktörünü daha küçük alsaydım eldiven çok daha erken aşamada giyilmeye hazır olacaktı ve sert keçeleme yapmama gerek kalmayacaktı. Başka videolarda görüşmek üzere.